Herkese merhaba. Merhaba. Son dönemin trendlerinden olan bir alanla bugün sohbetimize devam etmeye karar verdik. Instagram'dan da paylaştık, bayağı merak uyandırdı. Konuğumuz var dedik. Konuğumuz yapay zeka. Son dönemin popüler olan hot topiklerinden bir tanesi. Sizlerden topladığımız soruları yapay zekaya sorduk. Bu fikir de Ahmetcan'dan geldi. Ahmetcan son dönemde sürekli böyle sorular sorarak cevaplar almaya başladı ve çok hoşuna gitti. Biz de dedik ki bu karavancılık için de yapabiliriz ve yapay zekaya soralım bakalım. Yapay zeka bize ne cevaplar verecek? O cevapları biz de kendimizce yorumlamaya çalışacağız. Ben böyle bir giriş yapmış olayım. Ahmetcan, eklemelerin varsa sen de ekleyebilirsin. Çünkü fikir sahibi aslında kendisi. Ya aslında şöyle hep böyle YouTube'da sohbet videoları dönüyor. Hem karavancılıkta hem farklı sektörlerde. Son zamanlarda hem benim işimle alakalı olmak üzere böyle yapay zekaya bir ilgim arttı. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. En azından bir farklılık yaratalım. Hani farklı bir kişiye soralım artık. O da bir kişi sayılır. Ve bakalım onun cevabı ne olacak? Onu çok merak ettik. Soruları topladık. Şimdi onları tek tek soracağız ve cevabını sizlerle paylaşıp sonrasında biz de yorumlayacağız. Bakalım düzgün cevap verebiliyor mu? Doğru cevap verebiliyor mu? Yorum katabiliyor mu? Evet. Bunları göreceğiz. Genel olarak konularımız işte karavan nasıl seçilir? Araba nasıl seçilir? Hangi arabayı alacağınızı nasıl seçmelisiniz? Karavanların bakımı nasıl olmalıdır? Sorulardan biri de İstanbul'da artan kamp fiyatları. Bunu yorumlamasını isteyeceğiz. Bakalım cevapları ne olacak? Biz de onları yorumlayacağız. Şimdi hemen sohbetimize geçiyoruz ve ilk sorumuzu soruyoruz. ChatGPT, bize biraz kendinden bahseder misin? Ben ChatGPT, OpenAI tarafından eğitilmiş bir dil modeliyim. Dil modeli olarak, verilen bir girdiye dayalı olarak çeşitli cevaplar verebilirim. Bu cevaplar üretirken, önceden öğrenilmiş verileri kullanırım. Bu veriler, internette ve diğer kaynaklarda bulunan milyarlarca metin dokümanından elde edilir. Bu dokümanlar arasında, karavanlar ve kampçılık gibi konular ile ilgili bilgi de bulunmaktadır. Bu nedenle, sizlere karavanlar ve kampçılık ile ilgili bilgi verebilirim. Ancak, unutmayın ki ben bir yazılımın ve karavan kampı yapma tecrübem yok. Sizin de duyduğunuz gibi herhangi bir insan deneyimi yok. İnternetten cevapları toplayıp bize ona göre cevaplar verecek. İkinci sorumuzu da hemen soruyorum ve cevabınızı merakla bekliyorum. Ne kadar süredir karavan kampı yapıyorsun? Ben bir yazılım olduğum için karavan kampı yapma tecrübesi veya deneyimim yok. Ancak karavan kampı yapmayı ve karavanlar hakkında bilgi sahibi olmayı konu olarak öğrendim. Öğrendiğim bilgileri sizlere aktarmak için kullanabilirim. Anladık ki deneyimi yok. Evet. Kampçılığa dair ve karavancılığa dair sadece bilgileri toplayıp bize iletecek. Hemen üçüncü sorumuzu kendisine soralım. Karavan seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Karavan seçiminde öncelikle kendi ihtiyaçlarınızı, kullanım amacınızı ve bütçenizi dikkate almalısınız. Örneğin, karavanınızı sadece bölgesel seyahatler için kullanacaksanız, daha küçük bir boyutta karavan seçebilirsiniz. Ancak, uzun süreli seyahatler için daha büyük bir karavan daha uygun olabilir. Ayrıca, aracınızın çekme kapasitesi ile karavanın ağırlığı arasındaki uyumu da dikkate almalısınız. Bu konuda aracınızın üreticisi veya satıcısından bilgi alabilirsiniz. Son olarak, karavanınızın üreticisi veya satıcısının müşteri hizmetleri ve garanti politikalarını araştırmalısınız. Bu konuda güvenilir bir üretici veya satıcı ile çalışmak, karavanınızın bakımı ve onarımı konusunda sizi rahatlatacaktır. Şu an cevaplara hayran kaldım. Evet, ben de şu an şok içindeyim. Şoktayım. Yani biri bize bir soruyu sorsa biz de cevap verebiliriz aslında. Evet, yani benim söyleyeceğim cevapları aslında birebir sanki bana söylemiş gibi hissettim. Çünkü dikkat edeceğin şey aslında hani söyledikleri, öncelikle ne bekliyorsun? Beklentin ne? Yıl içinde işte kaç kere karavan kampı yapmayı hedefliyorsun? Bu hani ilk defa mı giriyorsun? Hani uzun süreli mi? Başlangıç karavanı mı arıyorsun? Offroad mu yapacaksın? Offroad mu? Senin seçeneğin ne? İşte sen konforlu bir karavan mı istiyorsun? Aslında kişilerin kendilerine öncelikle sorup verilen cevaba göre de bir yönlendirmesiyle oluyor. Ve sevgili yapay zekamız da bize bunu çok güzel bir şekilde özetledi. Aynen. Orada bir şeyden daha bahsetti bu arada. Güven, yani satıcının güvenliğini iyice araştırmak gerekiyor. Çünkü karavancılıkta böyle şeyler de insanların başına geliyor. Yani siparişi verdikten sonra karavanı teslim alamama, geç teslim alma, işte beklediklerini bulamıyorlar. Aynen. O yüzden üreticinin şeyi de çok önemli, güvenilirliği de çok önemli.
Biz de karavanlarımızı alırken bunlara dikkat ediyoruz. Hatta arkadaşlarımıza da aldırırken bunlara dikkat ediyoruz. İyice araştırıyoruz ki mahcup olmayalım. Evet, yani dikkat edilmesi gereken noktaları çok iyi şekilde özetledi. Ahmetcan'ın söylediği noktaya da katılıyorum. Kesinlikle tedarikçinin iyi araştırılması gerekiyor. Güvenli olması lazım. İşte o malı gerçekten ödediyseniz onun tedariğinin sağlanması gerekiyor. Bu noktada da işte güven çok önemli. Bayıldım yani şu an verdiği cevaplara. Şimdi çok kritik bir sorumuz var. Soruyu bekliyorum heyecanla. Çok kritik. Herkesin merak ettiği bir soru aslında. Bu soru çok soruluyor. Yani hem Instagram'dan sorulmuştu bu ben açtığımda, soru cevap açtığımda, hem de fuarlarda bu çok soruluyor. İşte biz karavan alıyoruz, bize de sorular soruluyor. Sorumuz şu ChatGPT'ye: Türk yapımı karavanlar mı daha kalitelidir yoksa Avrupa yapımı karavanlar mı daha kalitelidir? Bu konuda genel bir karşılaştırma yapmak zor olabilir. Çünkü kalite, her üretici ve marka için farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak söylemek gerekirse Avrupa'da karavan üretimi yıllardır var olan bir endüstri ve daha geniş bir tecrübeye sahip. Bu nedenle Avrupa yapımı karavanlar genellikle daha yüksek kaliteli malzemeler, daha iyi tasarım ve daha yüksek standartlara uymaktadır. Ancak Türk yapımı karavanlar da son yıllarda hızla gelişiyor ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Aynı zamanda Türk yapımı karavanların fiyatları Avrupa yapımı karavanlara göre daha uygun olabilir. Son olarak, karavan seçerken, üreticinin veya satıcının müşteri hizmetleri ve garanti politikalarını da dikkate almanız önerilir. Bu konuda güvenilir bir üretici veya satıcı ile çalışmak, karavanınızın bakımı ve onarımı konusunda sizi rahatlatacaktır. Ayrıca karavanınızın kalitesi, güvenliği ve performansı ile ilgili bilgi almak için üreticinin veya satıcının web sitesini veya teknik özellikleri incelemenizi öneririm. Nasıl buldun? Bir yandan da yani bu arada dinliyorum. Arkadan da Cookie, yani bizim köpeğimiz biliyorsunuzdur. Biz takip edenler bilir, bilmeyenler bizim bir köpeğimiz var. O da arkada sürekli dinozoruyla oynuyor ve onun sesi geliyor. Bir yandan onu dinliyorum, bir yandan da bunu. Aslında ortalama bir cevapla başladı. Hani cevap vermeyecek diye düşündüm ben. Böyle arada kalacak diye düşündüm. Ama sonra detaylandırdı iyice. Detaylandırdı ve söylediği şeyler o kadar doğru şeyler ki, yani şuna mesela vurgu yaptı. Avrupa'da çok daha önceden başlamış bir sektör bu dedi. O yüzden onların geldiği nokta tabii ki de bizlere göre daha iyi. Bizim kaç yıllık deneyimleri var. Hani artık böyle şeyler yapıyorlar, yani ne denir ona? Bir banta giriyor, hani insan eli değmeden o karavanlar üretiliyor vesaire. O yüzden onların artık çıktığı nokta gerçekten iyi. Bizim tarafa bakacak olursak bizim tarafta gelişen bir sektör ve her yıl daha da gelişen. Özellikle bu yıl mesela fuara gidince çok şaşırdım. Bir sürü güzel karavan ve hepsinde böyle farklı özellikler. Gerçekten gelişmiş ve gelişmeye devam ediyor. Beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Yerliyi, yani biz yerli kullanan, bizim yerli biz karavanımız var. Biz hep yerli kullandık. Yerli karavan deneyimimiz var. İthal karavanı deneyimlemedik. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama İthal karavan da muhteşem bir şey. Kullananlar var. Deneyimlemiş olan arkadaşlarımız var. Onlardan da duyuyoruz. Ama yerli için de ben yerden de çok mutluyum. Geldikleri noktayı görünce beni gerçekten mutlu ediyor. Zaten o da onu söylüyor. Gelişmekte olan, Türkiye'de gelişmekte olan diyor ve mesela İtalyanlara göre fiyatları da daha uygundur diyor. Evet, ona göre var. İtalyanlarla aynı seviyede olanlar da var. Evet. Ama kalite olarak da artık yakaladığından da bahsetti. Aynen öyle. Herkes öyle düşünüyor zaten artık şu an. Ki zaten önümüzdeki böyle birkaç yılda bence daha da iyi noktaya gideceğiz. Öyle düşünüyorum. Ve bize yapay zekamız da aynı şeyi söyledi. Yine muhteşem bilgiler verdi bence bize. Bence Durumu de muhteşem özetlediğini düşünüyorum. Evet, şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Karavan kullanırken özel bir ehliyet gerekli midir? Bu konuda yasalar farklı ülkeler arasında değişebilir ancak genellikle sadece araba sürmek için gerekli olan B kategori sürücü belgesi yeterlidir. Ancak, karavanın ağırlığı arabanın çekme kapasitesini aşıyorsa veya çekme kapasitesi belirli bir seviyenin üzerinde ise C veya B sınıfı sürücü belgesi gerekebilir. Bu konuda ülkenizde geçerli olan yasaları veya trafik polislerinden bilgi alabilirsiniz. Yani direkt aslında bilgi sorusu, yani hiçbir yorum istemedik. Direkt bilgi söyledi. Dediği gibi aslında karavanın kilosuna göre motor karavan mı çekme karavan mı ona göre ehliyetin sınıfı değişiyor. 750 kilo altıysa hiçbir ehliyete gerek yok. Şu ana kadar bu tarihe kadar öyle bir şey zorunluluğuna gerek yok. 750 kilo üstüyse çekme karavanınız BE sınıfı bir ehliyet almanız gerekiyor. Bunun için de bir sınava girmeniz gerekiyor. Kursa gitmeniz gerekiyor. Ekstradan harcı var, ehliyet harcı, kurs parası veriyorsunuz.
Sonrasında bir sınava girip ehliyetinizi alıyorsunuz. Bunun hakkında bir videomuz var. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Onun dışında ben mesela... Ahmetcan nasıl ehliyet aldı? Evet, ben nasıl ehliyet aldım. Onun dışında mesela motokaravan ben bilmiyordum. 3500 sınırı olduğunu söylüyor. Hani ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama onun bize söylediği bilgi o. Sonuçta bir sürü bilgisi var herhalde. Doğrudur diye düşünmek istiyorum. Şimdi sırada yeni sorumuz var. Soruyorum sevgili yapay zeka. Karavanların bakımı nasıl yapılmalıdır? Haydi cevap ver bize. Karavanların bakımı arabaya benzer şekilde yapılır. Ancak karavanlar için net olarak iç mekanın temizliği, tuvalet ve su depolama sistemlerinin bakımı ve bakımı gereken diğer ekipmanlar gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Örneğin, karavanın iç mekanını periyodik olarak temizlemek, nem oranını azaltmak ve hava kalitesini iyileştirmek için önemlidir. Ayrıca, tuvalet ve su depolama sistemleri, özellikle uzun süreli seyahatlerde düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Karavanınızın lastikleri, frenleri, şarj sistemi, aydınlatma sistemi, güvenlik donanımları, yakıt sistemi ve diğer mekanik parçalarının durumunu da düzenli olarak kontrol etmeli ve gerektiğinde onarım yaptırmak için güvenilir bir tamirciye yönlendirmelisiniz. Karavanınızın boyutu, yapısı, ekipmanları ve güvenliği gibi faktörlerin dikkate alındığını söylemiştim. Bu nedenle, karavanınızı kullanmadığınız zamanlarda, karavanınızın boyutlarına ve yapısına göre uygun bir depo alanına park etmeli ve karavanınızı koruyacak şekilde kapatmalısınız. Yani aslında her şeyi söyledi. Her noktasına değindi. Güvenliğini söyledi, iç bakımını söyledi, muslukları, depoları kontrol etmemiz gerekiyor, temizlememiz gerekiyor. Evet. Çünkü orada su kalırsa, yani kalan su yosunlanabiliyor, koku yapabiliyor karavanın içinde, deponun içinde. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Muayeneye gittim ben işte geçen hafta. Işıklandırma sistemlerini kontrol etmeniz gerekiyor. İşte frenleri, güvenlik sistemlerini kontrol etmeniz gerekiyor ki muayeneden geçebilirsiniz. Başka senin aklına gelen bundan farklı bir şey var mı? Elektrik sistemleri olabilir belki. İşte gaz sistemleri. Söyledim bilmiyorum şu an. Heyecanlandım da şey yaptım dinleyemedim de. Aslında her noktasını söyledi bence. Söylemediği bir nokta kalmadı. Yani A'dan Z'ye karavandaki her noktayı söyledi. İşte gaz sistemi, elektrik sistemi, ondan sonra iç havalandırması, borular. Yani edindiği bilgiler doğru. Katılıyorum. Evet. Biz de zaten bunları yapıyoruz. Ahmetcan'ın dediği gibi. Geçen hafta muayeneye götürdük karavanımızı. Karavanımız geçti. İlk etapta kaldık ama arabadan dolayı kaldık. Bir pin olayına takılmıştık. Bu da kısa bir detay olsun. Ama onun dışında diğer noktalardan bir sıkıntımız yaşamadı. Bu da tabii periyodik olarak hani karavana baktığımız için aslında. O yüzden o bakımlarının hani yapılması gerekiyor. Evet, yani bizim karavanımız işte Gencer marka. Gencer'de şey var. Her sene rutin olarak muayenesini, yani Gencer'e bakımını yaptırırsak aslında belli bir garantisi var. Evet. O rutin muayenede biz düzenli olarak yaptırıyoruz zaten. Zaten bir sene oldu karavanımız orada. Bunda her şey üretici zaten kendi söylüyor. Yani eğer o şeyi varsa hani belli bir periyodik bakımını hani onlardan yaptırıyorsanız ona yönelik de garanti kapsamında olduğunu söylüyorlar. İşte su sızdırmazlık veya genel aksam garantisi vesaire gibi. Her üreticinin burada bir şeyi oluyor. Verdiği yükümlülük mü diyeyim artık, söz mü diyeyim, hani öyle bir şey var. Aynen bizim Gencer marka kullandığımız karavan. Biz de her yıl zaten yaptırdık. Her yıl dediğim zaten karavan bir yıldır bizimle, bu yılda yaptırdık. Muayeneden de geçtik, bir sorun yok. Evet. Şimdi sırada yeni sorumuz var. Yeni soru da aslında bence merak edilen bir soru. Karavanların güvenliği ve sigortaları hakkında bilgi rica ediyoruz sevgili yapay zekamızdan. Hemen dinleyelim. Karavanlar, arabalar gibi trafikte kullanılırlar ve bu nedenle yasal olarak trafikte kullanılabilmeleri için güvenliği ve sigortası yapılması gerekir. Bu nedenle karavanınızın güvenliği için öncelikle karavanınızın standart güvenlik donanımlarının mevcut olduğundan emin olmalısınız. Örneğin, karavanınızın ön, arka ve yan pencereleri, kapıları ve diğer güvenlik donanımlarının varlığını kontrol etmeli ve gerektiğinde tamir ettirmelisiniz. Ayrıca, karavanınızın güvenliği için düzenli olarak karavanınızın mekanik ve elektrik sistemlerini kontrol etmeli ve gerektiğinde tamir ettirmelisiniz. Bu konuda karavanınızın üreticisi veya satıcısından bilgi alabilirsiniz. Karavanınızın sigortası, araba sigortası gibi yapılabilir. Bu sigorta, karavanınızın hasar görmesi durumunda maliyetleri karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca, karavanınızın içindekileri, örneğin elektronik cihazlar ve diğer eşyaları da sigorta etmeniz mümkündür. Bu konuda sigorta şirketlerinden bilgi alabilirsiniz. Evet, bu konu da aslında doğru şeyi söyledi. Evet. Yani motokaravanlar tabii ki de sigortası olmadan çıkamıyor, trafiğe çıkamıyor. Ama çekme karavanlarda tabii onu ayırmadığı için biz onu sormadık. Çekme karavanlarda böyle bir zorunluluk yok. Kaskoyla sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz. Kişiye bağlı. Ama
yani herhangi bir kaza durumunda tabii ki de kasko önemli hale geliyor. Orada çok ince bir detay verdi aslında karavan kaskosu hakkında. Biz kasko yaptırdık karavanımıza ve iç yani eklemeleri de aslında kaskoya dahil edebiliyorsun. Atıyorum kombi var, buzdolabı var, işte pencereler ithal ya da yerli. Hani bunların detay bütün kalemlerini çıkartıp ona göre kasko yaptırabiliyorsunuz. Ki tam net fiyatı çıksın karavanın aslında. Ona göre de fiyat çıkartıyorlar zaten kaskoda. Bizim karavanımız şu anda kaskolu. Yani onu yaptırdık. Ne olur ne olmaz diye. Hani Allah korusun bir şey hani başınıza gelir kaza yaparız diye. Allah korusun. Ama yani böyle bir hani temkinli olmakta fayda var dedik ve yaptırdık. Burada şunu da söyleyeyim. Fiyatlar tabii biraz yüksek. Hani yaptırmak ve yaptırmamak da kişiye bağlı. Hani ben bu sorumluluğu alıyorum, yaptırmayacağım diyenler de çok fazla bu arada çevremizde. Ama hani bu sorumluluğu almıyorum ve o yüzden yaptırmak istiyorum. Hani bu maliyete de katlanıyorum diyenler de var. Hani biraz ortada bir konu. Ben öyle görüyorum. Çünkü herkes yaptırmıyor yani. %50 ciddi maliyetli. Ama biz hani daha böyle kendimizi daha güvence altında hissetmek için yaptırdık. Ya de bilmiyoruz bu arada. Hani kasko sistemi karavanda ne kadar verimli işliyor. Hiç başımıza gelmediği için bir tek arkadaşımız Özge ile Murat var. Onların başına geldi. Onların da o zamanlar kaskosu yoktu. Hatta onlardan gördükten sonra biz kasko yaptırdık. Bir kaza geçirdiler. Ama hani kasko yaptırdıktan sonra da sigorta kasko şirketleri ne kadar bu işi elin altına sokuyor, o anlaşmalar ne kadar geçerli onları da bilmiyoruz. Allah yaşatmasın, yani. Allah korusun kimsenin başına da gelmesin diyeyim ve yeni soruyu soralım. Bu soru da çok merak ediliyor ve yeni karavan alanlar bize bunu çok soruyor aslında. Sorumuzu hemen soruyorum. Haydi sor. Eğer karavan alacaksanız ve bunu arabayla çekecekseniz araba alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bunun cevabını bir de yapay zekadan dinliyoruz. Öncelikle, arabanızın karavanın ağırlığını çekebilecek kapasitesine sahip olması gerekir. Bu konuda arabanızın üreticisi veya satıcısından bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, araba seçiminde, arabanın güvenliği, performansı, yakıt ekonomisi gibi faktörleri de dikkate almanız önerilir. Ek olarak arabanın arka bölümünün yeterli rahatlık sağlaması, araba içinde yeterli yerin olması ve arabanın yakıt ekonomisi gibi faktörleri de dikkate almalısınız. Son olarak araba seçiminde karavanınızın güvenliği için arabanın fren, direksiyon, güvenlik sistemleri gibi faktörlerin yeterli olmasına dikkat etmelisiniz. Örneğin arabanın ABS fren sistemi, sürüş kontrol sistemleri, hız sabitleyici veya hız limitleyici gibi güvenlik özelliklerine sahip olması önemlidir. Ayrıca, arabanın karavanı çektirirken daha iyi bir manevra kabiliyeti sağlaması için ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası veya 360 derece görüş sistemi gibi ekipmanların olması faydalı olabilir. Bu konular hakkında araba üreticisi veya satıcısından bilgi almalısınız. Özellikle araba çekme kapasitesi, araba özellikleri karavanın özellikleriyle uyumlu olmalıdır. Evet, yine aslında çok doğru şeyler, zorunlu olanları söyledi. Bir de yapsanız iyi olur dedi aslında bazı şeyler. Mesela 360 çok gerekli bir şey değil ya da geri görüş kamerası çok gerekli bir şey değil. Ama yapsan tabii ekstradan arkandan kimin geldiğini görüyorsun. Ben mesela düşünüyorum karavan çekerken şimdi arkamda. Arabamız da uzadı çünkü. Arkamdan geleni daha rahat görebilmek için karavanın arkasına kamera taktırmayı düşünüyorum mesela ki arkamı göreyim. Bu zorunluluk mu? Değil. Ama ayrıca olsa güzel olur tabii ki. Bir rahatlık, bir konfor sağlıyor. Öyle. Onun dışında bahsettiği gibi araba seçimi yaparken ya da karavan seçimi yaparken hani arabanız karavanı çekebilecek mi? Bunu en doğru üreticiye sorup öğrenebilirsiniz. Çünkü işte orada tork devreye giriyor, işte beygir gücü devreye giriyor gibi bir sürü şeyler var. Aynı zamanda Towcar diye bir tane web sitesi var. Buradan da arabanızı ve karavanınızın eşdeğer olanını, ağırlıklarını oradan karşılaştırabilirsiniz. Çünkü yerli karavanlar orada yok. İthal karavanlar var. Oradan da benzer eğer yerli karavanınız varsa benzer ağırlıktaki ithal karavanı girip karavanınızı ne kadar verimli çekecek, işte yokuş performansı nasıl, otoban performansı nasıl bunları kontrol edebilirsiniz. Senin ekleyeceğin bir şey yok herhalde. Araba konularına çok girmek istemiyorum. Burada eklemek istediğim bir nokta var. Biz burada mesela yapay zekaya sorduk. Ondan cevabımızı da aldık. Ona göre de işte Ahmetcan yorumladı. Zaten 3 aşağı 5 yukarı düşündüğümüz şeyleri bize söyledi. Tebrik ediyorum yapay zekayı tekrar. Bir de ekstra burada de söylemek istiyorum. Sevgili Ferhat yolda bir karavan yaptı. Bir video çekti. Gerçekten araba kullanan kişiler yani karavan çeken kişilerle
yorumlarını aldı. Hani işte şu karavanı bu arabayla çekiyorum, rahat çekiyorum, çekemiyorum, nasıl çekiyorum gibi sorular sordu. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Bence o video da gerçekten güzel oldu. Kişilerin direkt tecrübelerini aktardığı bir video oldu. Benim ekleyeceğim, biz 3 tane araba kullandık bu arada. 2 karavan, 3 araba Evet. Değiştirdik. İlk karavanımızda arabamız küçüktü aslında. May 3600 vardı, 750 kilo altı. Arabamız da küçüktü, Polo'ydu. 1.6 dizelli, torku karavana göre çok iyiydi. Biz onunla yaylaya falan çıktık, işte sıkıntı yaşamadık yani. Hiçbir problem yaşamadık. Hatta ben şu an Polo ile May'ı Navara ile şeyin performansına eşdeğer tutabilirim yani. Polo bayağı iyiydi o konuda. Hani 756 kilo kullanacaksanız Polo ile çok rahat çekersiniz. Rahat çekiyor. Sonrasında Sanyong'a geçtik. Sanyong da aslında güzel, yani fena değildi diyeyim ben. Yani mükemmel değildi ama yine de iyiydi. Biz belli başlı sıkıntılar yaşadık Sanyong'da. Ama çekiş gücüyle alakalı değil, başka sıkıntılar. Yani çekiş gücünde de bir... Yani zaten mükemmel demedim Ceren'cim yani. Yunanistan dönüşünde bir araba zorlanmıştı. Yani şöyle, çok hava uzun çok yol sıcaktı. Havanın sıcaklığı, ekstra yokuş çıkıyor oluşumuz ve arkadaki hani o karavanın ağırlığını, yükü. Bir de arada klima açtık çünkü koki durmuyordu. Evet, klima da açtık derken bir tık zorlandık ama normal düz yolda giderken hemen zorlanmıyorduk. Hani zorlandık desek yalan olur. Tabii Türkiye için hiçbir sıkıntı yaşamadık. Türkiye için bir sıkıntı yaşamadık. Yaşadığımız bazı sorunlar vardı, o çekmeyle alakalı değil, arabayla alakalı. Neyse şu anda arabamızdan çok memnunum. Böyle nazara inanıyorum ben. Kendi nazarım bile değiyor bazen kendime. Neyse. Şu an Nissan Navara ile çekiyoruz. Memnun musun? Kullanamıyorsun. Ben kullanmıyorum henüz ama ben... Onunla videosunu çekeceğiz, kullanacak kendisi. Ben şu an çok memnunum. Sana sormak lazım. Ahmetcan da çok memnun. Ben memnunum canım. Arabamızdan memnunuz deyip burayı böyle bir hızlıca geçelim. Sıradaki sorumuza geçelim hemen, yapay zekayı bekletmeyelim çok. Bu da benim konum aslında. Bundan sonrasını Ceren sorabilir bence. Bu da benim konuma giriyor çünkü genelde ben yapıyorum. Hatta hep ben yapıyorum. Sorumuz şu yapay zekaya. Karavanda tuvalet ve tuvalet kimyasallarının kullanımı nasıl olmalıdır? Karavanda tuvalet kullanımı, evde olduğu gibi kolay olmasa da, tuvalet kimyasalları ve doğru kullanım teknikleriyle kontrol edilebilir. Öncelikle, tuvaletin kullanımı sırasında temizliğe dikkat etmeli ve tuvaleti kullanmadan önce temizlemelisiniz. Ayrıca, tuvalet kimyasallarının doğru şekilde kullanılması önemlidir. Tuvalet kimyasalları, tuvaletin içindeki suda çözünür ve böylece tuvaletin içindeki atıkların çözülmesini sağlar. Bu nedenle, tuvalet kimyasallarını tuvaletin içine doğru şekilde kullanmalısınız. Tuvalet kimyasalları genellikle formaldehit, formik asit veya sodyum hidroksit gibi aktif maddeler içerir. Bu maddeler tuvaletteki atıkların çözülmesine yardımcı olur. Tuvalet kimyasallarının doğru şekilde kullanılması için tuvalet kimyasallarının talimatlarına dikkat etmeli ve önerileri uygulamalısınız. Tuvalet kimyasallarının kullanımı sırasında özellikle maddelerin güvenliği için gerekli önlemleri almalısınız. Evet, yani içeriğine kadar söyledi aslında, hangi kimyasalın kullanıldığını falan söyledi. Ben bilmiyordum mesela bunları. Benim o tuvalet konusunda, kimyasallar konusunda söyleyeceğim ilk şey doğaya atmamanız. Yani eğer kimyasalınız mavi renkteyse mavi, yeşil ve pembe olarak ayrılıyor. Pembe tuvalet için, tuvalet suyu için kullanılıyor, sifon suyu için kullanılıyor. Mavi ve yeşil olan da parçalayıcı olarak kullanılıyor. Mavi doğaya karışmayan, yeşil doğaya karışabilen, doğaya dökebileceğiniz bir kimyasal. Tabii en son söylediği konu da çok önemli. Bu kimyasalları kullanırken işte elinize bulaşabilir. O elinizde işte gözünüze belki gelebilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü parçalayıcı olduğu için zararlı şeyler yani. Öyle aslında çok detaylı bir şekilde anlattı içinde neler var diye. Biz bu tuvalet kimyasallarını denemeyi seviyoruz. Deneye yanıla aslında fiyat performans ürünü bulmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hani gönül ister ki sürekli Tedford kullanabilelim ama euro aldı başına gitti ve onun da fiyatı giderek artıyor. O yüzden bir noktada artık onu durdurduk, almıyoruz. Yerlilerden şu an deneme yapmaya devam ediyoruz. Bence yerliler içerisinde de iyi olanlar var. O yüzden denenebilir. Şey gibi geliyor bana, karavancılık sektöründe yerli karavanlar nasıl gelişiyorsa şu an bizim yerli kimyasallarımız da gelişiyor. Öyle bakıyorum olaya. Kullandığımızdan da şu an memnunuz. Ya benim o dikkat ettiğim şeyler var mesela, işte yanında göstergesi var mı, işte kapağı sızdırıyor mu, göstergesi derken ne kadar kullandığınızı görebiliyorsunuz, ona dikkat ediyorum, var mı yok mu, işte kapağından sızdırıyor mu, sızdırmıyor mu, işte parçalama şeyi nasıl, kokusu nasıl, onlar da çok önemli çünkü işte bazılarının mesela döktüğünüzde
koku kötü oluyor. Bazılarının iyi. Bazılarında çok kötü Bazılarının oluyor. parçalaması iyi, bazılarının parçalaması fena değil. Mesela Çok kötü olan yok. Şey noktasına da Ortalama katılıyorum. olanlar var yani. Bu da kişiye göre değişir ama gösterge oluşuyor ve o kapağından akmaması. Ya benim için gerçekten o kadar önemli ki takılıyorum, evet takılıyorum. Aktığı anda oralar böyle kimyasal oluyor. O kimyasal zaten elinize değdiğinde hani yıkamanız gerekiyor, göze değme riski var vesaire. Evet. Kimyasal neticede bunlar. O yüzden o dökülsün istemiyorum. Bir ürün yapılıyorsa da o şeyde düzgün ilerlesin. Bir de düzgün cookie var olsun. şimdi mesela. Atıyorum banyoya girdiğinde kimyasal yerde Evet. olsa yalayabilir, bir şey yapabilir. Ya öyle bir Ya da riski de çocuğu oluyor. olanlar öyle bir riski Yani çocuğu oluyor. olanlar için de aynı şey geçerli. O yüzden her şeyine bakıyoruz. Yani sadece böyle hani parçalaması, kokmaması değil de biraz ambiyansına, ambalajına, diğer şeylerine falan da bakıyoruz. Dediğim gibi denemeyi seviyoruz. Denemeye devam ediyoruz. Bunu da böyle geçip yeni sorumuza gelelim. Bunda Ceren'in çok istediği her sene işte daha uzunlu yapayım, işte bir ay yapayım, 2 ay yapayım dediği bir soru bu. Şimdi bunun için gerekli belgeleri soracağız. Yapabiliyor muyuz onu soracağız yapay zekaya. Bakalım ne cevap verecek. Karavan ile Türkiye'den yurt dışına çıkabiliyor muyuz? Hangi belgeler gerekli? Biz bunun cevabını biliyoruz. YouTube videomuz da var. İzleyebilirsiniz kanalımızda. Bir de yapay zeka Bir de bakalım yapay ne zekadan diyecek. dinleyelim. Türkiye'den yurt dışına çıkmak için karavan ile seyahat etmek mümkündür. Ancak yurt dışına çıkmadan önce gerekli belgelerin düzenli olması gerekir. Öncelikle karavanınızın trafikte kullanılabilir olması için güncel bir trafik sigortasına sahip olması gerekir. Ayrıca karavanınızın muayene belgesi veya Türkiye'de karavanlar için geçerli olan diğer belgelerin de güncel olması gerekir. Yurt dışına çıkarken karavanınızın pasaportu gibi bir belgesi de olmalıdır. Bu belge karavanınızın özellikleri, ağırlığı ve diğer bilgileri içermektedir. Bu belge karavanınızın yurt dışına çıkmasına izin verir. Ayrıca yurt dışına çıkarken sürücünün geçerli bir sürücü belgesine sahip olması ve pasaport veya vize gibi belgelerin düzenli olması gerekir. Bu belgeler yurt dışına çıkarken gümrük ve diğer güvenlik kontrollerinde gerekli olabilir. Bu nedenle yurt dışına çıkmadan önce gerekli belgelerin düzenli olmasını kontrol etmeli ve eksik belgeleri tamamlamalısınız. Yine gayet açıklayıcı ve net bir şekilde cevap verdi. Aslında farklı Google'a yazsanız farklı sitelerden araştıracağınız şeyleri yapay zeka sordunuz diye hepsini söylüyor. Biz daha geçen yaz çıktık. Yunanistan'a gittik. Orada yaklaşık 2 hafta oldu mu? 9-10 günlük kadar. bir şeyimiz oldu. Seyahatimiz oldu. Çıkarken de unutmayayım şimdi. Orada söyledi gerçi ama karavana yeşil sigorta yaptırdık. Evet. Arabaya yeşil sigorta yaptırdık. Kendi vizelerimiz zaten var. Sağlık sigortalarımız var. Kendi sigortalarımız var. Bir de Vizemiz ekstradan zaten vardı. Cookie'ye bir belge aldık. Yurt dışına çıkabilmesi için titrasyon testi yaptırdık. Karavan ve araba için aslında sadece ehliyetinizin olması ve yeşil sigorta yaptırmanız yeterli oluyor. Bunun dışında başka da bir şeye ihtiyacınız yok. Evet, bu kadar. Ondan sonra ver eline Avrupa. Ver eline Evet. neresi bilmiyorum. Bu sene nereye gideceğiz bakalım. Evet, dün de bu arada bunun tatil planlarını yaptık kısmen. Bu yılda bizi bir yurt dışı seyahati bekliyor karavanımıza. İnşallah. Ve son sorumuza geldik. Bu şu an çok revaçta olan bir konu aslında. Bize Instagram'dan da soran çok oldu. Genellikle İstanbul için soruluyor ama tatil beldelerinde de bu aslında giderek popüler olan, Evet. özellikle yazın giderek popülerleşen bir konu. Sorumuz şu: yapay zekaya İstanbul'daki karavan kamp fiyatlarındaki artışı nasıl değerlendiriyorsun? İstanbul'daki karavan kamp fiyatlarındaki artış, genellikle ekonomik ve turizm sektörü gibi faktörlerden etkilenir. Özellikle son yıllarda, karavan kamp seyahatine olan ilginin arttığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle, kamp alanlarının talep görmesi sonucu fiyatların artmasına neden olabilir. Fiyat artışının nedenleri arasında, mülk sahiplerinin fiyatları artırması, maliyetlerin yükselmesi veya ülke genelinde turizm sektörünün büyümesi gibi faktörler yer alabilir. Aynı zamanda, kamp alanlarının iyileştirilmesi, ek hizmetlerin sunulması veya daha güvenli hale getirilmesi gibi faktörler de fiyatları etkileyebilir. Fiyat artışının ne kadar süreceği ve ne kadar yüksek olacağı kesin olarak tahmin edilemez. Ancak, kampçılar için alternatif seçenekler aramak ve fiyatları karşılaştırmak, maliyetleri azaltmak için faydalı olabilir. Hem tavsiye verdi bu sefer bir de. Evet, bu sefer tavsiyesini de verdi. Aynen öyle. Yani nedenlerini çok güzel özetledi bence. Hem ekonomik hem mal sahibinin işte kiraysa eğer kamp alanı onun fiyatlarının arttırması, hem
karavan turizm sektörünün, aslında turizm sektörü diyor da karavan turizm Karavan sektörünün turizm artık sektörü, giderek büyümesi ve ilginin artması. Aynen. Talep var. Talep var. Evet. Burada bence belediyelere gerçekten önemli iş düşüyor. Yani belediyelerin ellerinde yerleri var olduğunu düşünüyorum. Mesela bunların en başarılı Kuşadası. Yani tatil beldelerine Kuşadası yapıyor. Evet, yani kamp yerleri yapabilir, otopark yapabilir, kamp alanı yapabilir. Yani yerler var, hem kendileri için de aslında bir gelir kaynağı olmuş olur. Hani bunların daha çok böyle yayılmasını istiyorum. Yani Antalya mesela bu konuda çok başarılıymış. Duyduğum kadarıyla gitmedim. İşte bir Gaziantep Belediyesi örneği var. Evet. Çok güzel yapılmış. Bunların giderek artmasıyla belki hani fiyatların normal seviyeye çekilmesi gibi bir şey de çıkar. Kuşadası'nda senin de söylediğin gibi hani bizim de gittiğimiz bir kamp alanı var belediyenin. Bence çok güzel, düzenliydi. Yani bunların daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Yani tüm sorularımızı sorduk yapay zekamıza ve ondan cevaplarımızı aldık. Sonrasında biz de kendi yorumlarımızı ekledik. Biz keyifli sohbet geçirdik bu arada. Bizim için de ilk defa, yani ilk bir deneyimdi bu şekilde. Evet. Son dönemde dediğim gibi Ahmetcan bu konuyla böyle çok alakalı, çok ilgisini çekiyor. Hani böyle bir fikir ortaya atınca ilk hani nasıl olur, izlenir mi, acaba yapabilir miyiz dedik. Hani keyifli olur mu diye düşündüm ben açıkçası. Ahmetcan benden çok daha hevesliydi. Şu an ben çok keyif aldım. Yani zaten konuşmayı ve anlatmayı çok seviyorum. Ondan da gelen böyle hani cevaplar ve bilgiler çok tutarlı olduğu için çok hoşuma gitti ve şaşırttı beni. Saçmalamadı yani. Saçmalamadı. Yani çok böyle nokta atışı cevaplar verdi. Bir yandan da korkutmuyor değil bu durum beni. Bir yandan da korkuyor yani hani geldiğimiz noktaya bakınca. Ama bir yandan da tabii ki çok güzel yani teknoloji, hani günümüz çağı. Günümüz çağını karavancılıkla böyle bir yorumladık. Evet. Değişikti. İlk defa başka bir yerde görmedik yani bunu. Böyle bir ilk şeyi de deneyimlemiş olduk. Evet, sizlerle paylaşmak istedik. Oldu. Bizim için çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi son olarak yapay zekamıza teşekkür ediyoruz. Bizimle vakit geçirdiği ve soruları cevapladığı için. Eklemek istediği bir şey var mı diye soralım mı? Soralım. Eklemek istediğin bir şey var mı? Çok keyifli bir sohbet oldu. Bize eşlik ettiğin, sorularımızı cevapladın. Son eklemek istediğin bir şeyler varsa onları da ekleyip artık sohbeti kapatabiliriz. Hayır bize rotanızım. Bu sohbet sırasında sorduğunuz sorulara cevap verdim ve eklemek istediğim başka bir şey yok. Eğer ileride karavan kampı yapmaya veya karavan seyahat etmeye devam ederseniz, sormak istediğiniz herhangi bir soru için buradayım ve sizlere her zaman yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. İyi günler ve keyifli kamp yolları dilerim. Teşekkür ederiz kendisine. Herkese keyifli rotalar, keyifli kamplar. Evet. Görüşürüz. Bay bay.